Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahtına bu tazecik asma yapraklarını iki farklı şekilde kışlık olarak nasıl hazırlıyorum, nasıl saklıyorum, onun tarifini vereceğim. İlk yöntem olarak bu tazecik dalından toplamış olduğumuz yaprakları demetler haline getiriyorum. Herhangi bir yıkama işlemi yapmıyoruz. Sadece bu gördüğünüz gibi birkaç kere sallıyorum ve üzerinde yabancı madde varsa, toprak veya böcek varsa arındırıyorum. Daha sonrasında yapmış olduğum demetleri bu şekilde katlayarak hazır ediyorum ve kavanozuma dolduruyorum. Bu işlemi dilerseniz tek tek yaprakları katlayarak da yapabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi 5, 6, bazen 8, 10 yaprak üst üste dizerek demetler halinde katlayarak da yapabilirsiniz. Dikkat edeceğimiz en önemli husus yapraklarımızı kavanozlarken aralarında çok fazla boşluk kalmasın ve yaprakları yerleştirirken mümkün olduğunca yırtmamaya, kırmamaya özen gösterelim. Bu yöntemle sizlere gösterebilmek için bir kavanoz yaprak hazırlayacağım ve kavanozum dolana kadar tüm aldığı kadar yani yapraklarımı doldurmaya devam ediyorum ve hemen ardından diğer yöntemimize geçiyorum. Kuru olarak hazırladığım kavanozdan artan neredeyse o kavanoza sığan yaprakların 2 katı kadar olan yapraklarımı bol suda yıkadım ve suyunu süzdürdüm. Tekrar süzdükten sonra bu şekilde demet haline getiriyorum yapraklarımı. Demet yaparken parlak taraflarının aşağıya hep aynı yöne bakmasına dikkat ediyorum yapraklarımın. Eğer yapraklarınızın çok kalın sapları varsa, bazıları saplı, bazıları sapsızsa, sap kısımlarının birbirini yırtmamasına özen gösterin. Dilerseniz koparabilirsiniz. Salamura da olsa ben sap kısımlarını eklememeyi tercih ediyorum. Bu şekilde koyduğum zaman çok daha fazla yaprak alıyor koymuş olduğum kavanoz. Demetlerimi yaptıktan sonra uygun bir kap içerisine demet demet üst üste sıralıyorum yapraklarımı ve hemen salamura suyunu hazırlamaya geçiyorum. Uygun bir tencereye bir miktar su aldım. Göz kararı olarak kullanacağım suyu. Sadece yapraklarımın üzerine çıkacak kadar su kullanacağım ve tuzunu ayarlamak için de yumurta yöntemi kullanıyorum. Eğer tuz eklediğinizde içine çiğ yumurtayı bıraktığınız zaman bu şekilde tabanına çöküyorsa, yüzeyine çıkmıyorsa tuzunuz yeterli gelmemiş demektir. Daha da tuz eklemeniz gerekir. Ve tuz ekledikçe ara ara karıştırıyorum, eritiyorum ve yumurta ile kontrolünü yapıyorum. En son olarak yumurtam artık suyun yüzünde yüzdüğü zaman suyumuzun tuz oranı yeterli demektir. Ve hemen yumurtamı alıp salamura suyumu kaynamaya bırakıyorum. Bu göstermiş olduğum yumurta testi 100 yıllık bir teknik olarak biliniyor. Babaanne yöntemi deniyor ve kesin sonuç veriyor. Yani garantili bir çözüm olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Kesin sonuç alırsınız. Asla salamuralarınızda bozulma yaşamazsınız. Bu arada kaynatmış olduğum salamura suyunu da dizmiş olduğum demet demet hazırlamış olduğum yapraklarımın üzerine boşalttım. Yapraklarımın suyun yüzeyine çıkıp kararmaması için de bu şekilde üzerine bir kavanoza su doldurarak ağırlık yaptım. Bu şekilde en az 2-3 saat kadar yapraklarınızı salamura suyunda bekletmenizi tavsiye ederim. Eğer vaktiniz varsa geceden hazırlayıp sabaha kadar da bekletebilirsiniz. Bu şekilde hazırladığımız tuzlu su yapraklarınıza tamamen nüfuz edecektir ve kesinlikle bozulma yaşamayacaksınız yapraklarınızda. Demet demet yaptığımız için de bu şekilde alıp hazırlaması çok daha kolay oluyor. Yine bu yöntemde de tek tek yapraklarınızı sarabilirsiniz ama bu şekilde demet yapmak çok daha işinizi kolaylaştıracaktır. Yine hazırlamış olduğum demetlerimi kenarlardan ortaya doğru katlıyorum ve bu şekilde birazcık daha küçültmüş oluyorum yapraklarımı. Hatta birazcık da suyunu sıkıyorum ki kavanozum çok daha fazla yaprak alabilsin.
Tüm yapraklarım bitene kadar kavanozlama işlemine devam ediyorum. Yapraklarımın miktarının daha önceki hazırladığımız kuru yapraklardan 2 kat daha fazla olduğunu daha önce söylemiştim. Ve şimdi biraz sonra size göstereceğim kavanozumun ne kadar aldığını. Eğer yerden tasarruf etmek istiyorsanız, daha az kavanozda daha çok yaprak saklamak istiyorsanız bu şekilde salamura yöntemini mutlaka tavsiye ederim. Bu hazırladığım kavanozdaki yapraklarımın da yine aralarında çok fazla boşluk kalmamasına, olabildiğince sıkıştırarak yerleştirmeye dikkat ettim ve salamura suyundan birazcık kavanozumun içerisine ekliyorum. Bu şekilde kaşığımın sapıyla aralarda boşluk kaldıysa, suyun erişemediği yer kaldıysa ve hava varsa kontrol ediyorum ki salamuramda bozulma olmasın. Gördüğünüz gibi o bolca yaprak bile daha dolduramadı benim şişemi ve yapraklarımın bu suyun üzerine çıkmamasını sağlamak için, tam dolu olmadığı için şişem üzerine birazcık yapraklarıma baskı uygulayıp suyun içerisinde tutması için bir kürdan veya çöp şişi bu şekilde keserek, tam şişenizin boyutunda keserek bu şekilde bası uygulattırabilirsiniz. Çapraz olacak şekilde yerleştirdim ve yapraklarımı aşağıya doğru ittirmesini sağladım. Bu şekilde kesinlikle yapraklarım suyun yüzeyine çıkmayacak ve kararma olmayacak. Kışlık hazırladığımız yaprakların bozulmaması için mutlaka şişelerinizin ve kapaklarınızın önceden kaynatılmış olduğundan emin olun. Hatta kapaklarınızı son ana kadar kaynamış suyun içerisinde bırakın, yani sıcak haliyle kapatın şişelerinizin üzerine. Bu şekilde çok daha kolay vakumlama işlemini yaptığını göreceksiniz. Kuru olarak saklayacağımız kavanoz içinde kapağınızın mutlaka kurulanması gerekiyor. Bu şekilde bir mutfak beziyle kurulayarak kapağınızı yine bezle tutarak kapatabilirsiniz. Çünkü kaynar suyun içerisinde ve sıcak olarak kapatacağız. Yine elinizi yakmamaya dikkat etmenizi tavsiye ederim. Kapaklarınızı kapattıktan sonra da üzerine hafifçe baskı uygularsanız içerisinde hava kalmadığından, çok daha kolay vakumlandığından emin olursunuz. Benim yapmış olduğum salamuralarımın bir hafta sonraki halini de göstermek istiyorum sizlere. Bu arkada gördüğünüz şişede geçen seneden kalan yapraklarım, kesinlikle bozulma olmuyor. Eğer yer sıkıntınız varsa bu şekilde plastik şişelere yaparak da kuru saklama yapabilirsiniz. Yaprak saklama yöntemiyle ilgili anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Başkaca videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.